benim adım Kristina. Merhaba, ben Begüm. Merhaba, ben Esra. Merhaba, benim adım Simge. Seks dişisi bir itiraf. Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde yaşıyor. 24 yaşında, trans bir kadınım. 35 yaşındayım. Azerbaycan'da yaşadığım şiddet olaylarından kaçarak İstanbul'a geldim. İstanbul Beyoğlu'nda yaşıyordum. Samsun'da yaşıyor. 9 Ağustos 2018'de işkence edilerek öldürüldü. 8 Mart'ta bir apart otelde İran uyruklu bir müşterim tarafından katledildi. 25 Ağustos gecesi, yani Kurban Bayramı'ndan bir gün sonra müşteri tarafından bıçakla öldürülerek nefret cinayetine kurban gitti. Cesedim 10 gün sonra Bursa Uludağ yolu üzerinde terk edilmiş bir otelde tanınmayacak bir halde bulundu. 13 Temmuz 2018 günü yaşadığım evde erkek arkadaşım tarafından silahla vurularak öldürüldüm. Ya peki katili bulundu mu? Yoksa elini kolunu sallayarak hala aranızda mı dolaşıyor? Katilim yakalanmış. Peki seks dışı trans kadınların uğradığı saldırıların sorumluları sadece failler midir? Katil yakalanmış ve savunmasında onu kadın sanmıştım, erkek çıktı demiş. Katil savunmasında erkekliğimle alay etti, öldürdüm demiş. Nefrete bahane çok. Çoğu nefret cinayetinde katiller hep aynı şeyi söylüyor. Ve hakimler bu katillere haksız tahrik indirimi uyguluyor. Erkeklik daha ne kadar canlıya devam edecek? Peki bu adalet? Neden hala katilleri koruyor? Daha kaç trans nefret cinayetlerine kurban gidecek? Kaos GL Derneği'nin 2017 nefret suçları raporuna göre nefret suçları daha çok kamusal alanlarda işleniyor. Failler genellikle 2 kişiden daha fazla ve saldırılar görgü tanıklarının göz önünde gerçekleşiyor. Trans bireyler, cinsiyet kimliğine duyarsız, ikili toplumsal cinsiyet sistemi nedeniyle hayatlarının ilk yıllarından itibaren aile içinde psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kalıyor. Daha sonra eğitim aldıkları okullarda, muayene oldukları hastanelerde, çalıştıkları iş yerlerinde ve gittikleri lokantalarda ayrımcılığa uğruyorlar. Eğitim ve istihdam alanlarından dışlanıyor, çoğu güvenliksiz ortamlarda seks işçiliği yapmaya mecbur bırakılıyor. Türkiye'de işlenen nefret cinayetlerine yönelik yargının tutumu, medyanın transfobik dili ve siyasal iktidarın cinsiyetçi politikalarıyla trans kimlikler hedef haline getiriliyor. Trans cinayetleri hala bireysel adi suç olarak değerlendirilirken trans cinayetlerinin politik arka planı sorgulanmıyor. Yükselen dini muhafazakarlığın, heteroseksist erkek egemenliğinin ve LGBTİ artı hareketine yönelik yasakların yarattığı toplumsal koşulların translara yönelik nefreti nasıl körüklediği görmezden geliniyor. Nefret suçlarıyla mücadele için cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim ibarelerini kapsayacak yasalar oluşturulmalı. Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine duyarlı bir eğitim sistemi istiyoruz. Katillere gereken en ağır cezalar verilmeli. Siyasal iktidar, nefret söyleminde bulunan medya organlarının arkasında değil, karşısında yer almalıdır. Siyasi söylemlerde cinsiyetçi, transfobik ifadeler cezalandırılmalı. Trans cinayetlerinin faillerinin erkek egemen, LGBT artı fobik, militarist sistemden doğduğunu, beslendiğini, güçlendiğini biliyoruz. Bu sisteme karşı mücadele ediyoruz. Susma, haykır, translar vardır. Susma, haykır, translar vardır. Susma,
Transfobi öldürür. Cinsiyet kimliğime saygı duy. Nefret cinayetlerine sessiz kalma. Transfobiye sessiz kalma. Nefret cinayetlerine sessiz kalma. Nefret cinayetlerine sessiz kalma.